Merhabalar arkadaşlar. Manchester United Arsenal maç sonu değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Çok kısa kendimden bahsedeceğim. Sonra maça geçeceğim. İsmim Tolga. Uzun yıllardır Manchester United'ı ve Premier Ligi takip ediyorum. Ee, Son 3-4 yıldır da aktif olarak her hafta aslında büyük takımların maçlarını izliyorum. Ee, Bayağı büyük keyif veriyor bana. Bu kanalda tamamen kendim hobi amaçlı. Bu izlediğim maçlardan sonra yorum yapıp buraya koymak istedim. Onun için açtım. Siz de benim gibi takip ediyorsanız, seviyorsanız yorumlarda ya da diğer platformlarda görüşebiliriz, konuşabiliriz. Ee, Bir Manchester United fanıyım. Aslında o yüzden ilk videom Manchester United Arsenal maçı olsun istedim. İlk haftaya da bu denk geldi. Güzel oldu. 2025-2026 sezonu öncelikle hayırlı olsun. Umarım güzel bir sezon olur. Bütün takımlar için ama inşallah Manchester United'ın şu şampiyonluk hasreti biter diyerek sözüme başlıyorum ama maalesef daha ilk maç bile olsa pek umudum kalmadı. Zaten çok yoktu. Özellikle yapılan transferler. Oraya da geleceğim. E, Ama oyunu da görünce yani bu sene de kümede kalmaya yani küme düşmemeye oynayacak gibi duruyor Manchester United. Bakalım. Şimdi sofayı açtım. Sofadan şöyle ilerlemeyi düşünüyorum. Sofadan genel bir kadrolara bakarız. İlk 11 kim çıktı? Sonraki oyuncu değişiklikleri. Burada bakacağım birkaç istatistik var. Onlara bakarız. Çok fazla böyle istatistiklere boğmayı sevmiyorum. Yani ben de öyle bakmayı sevmiyorum. Videoda da çok yer vermeyi düşünmüyorum ama birkaç böyle beğendiğim istatistik var. Onlara bakıp e, bir konuşuruz. Sonrasında da genel bir değerlendirme yapıp kapatırız. Çok da fazla uzatmadan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Manchester United'ın çıkan ya bu sene 3 güzel transferi var. Mbemo, Matheus Cunha ve sonradan oyuna giren Benjamin Sesko. Benjamin Sesko. Şimdi bu arkadaş haricinde, bu 3 arkadaş haricinde yani Manchester United ne zaman transfer yapacak çok merak ediyorum. Yani şu savunma üçlüsü Lenioro, Metis, De Ligt ve Luke Shaw. Yani bu üçlüyü hadi Bruno Fernandes Casemiro ikilisi de diyebileceğiz. Bruno'nun yanına bir tane daha çok güzel bir orta saha lazım. 10 numara lazım onların önüne. Yani bu arka üçlü dörtlüyle mümkün değil. Manchester United ne şampiyonluğa oynayabilir ne yukarıya oynayabilir. Ancak kümede kalmayı oynar. Çünkü diğer takımlar da iyi transferler yaptı. Yani Manchester United geçen sene gol atamama problemini hemen ilk ileri üçlüye bir takviye yapalım. Gittiler aldılar. Mateus Cunha'yı bugün çok beğendim. Güzel. Benjamin Sesko hiç yoktu. Ondan iyi olmadığını söyleyeceğim. Mbemo da hep bireysel. O da ligi bildiği için yani tek en önemli pozisyon zaten Mbeumo'dan geldi. Onu da kaleci Raya çok güzel çıkardı. Onun dışında yani kalede Onana yok. Altay'la oynadılar. Ee, Ya şu üçlü Euro, Delit ve Luke Shaw üçlüsü inan yani Türkiye'de falan anca oynar. Hiç Manchester United'da işi yok. Yani Dorgu diye bir kanat bek var. Sol bek mi kanat bek mi ne oldu belli değil. Yani çok yetersiz. Ya sağ bekte Dalo var yani yıllardır Dalo kendini geliştiremedi bence. Ee, Ve yani yok bu United'ın beki olamaz. Yani bir Mason Mount biraz oynamaya çalıştı. Mbemo oynamaya çalıştı. Onda da iş hep bireysele döndü. Çünkü yani ilk notlarıma bakıyorum şimdi. İlk 10 dakika bir hevesle Manchester United lig başladı. Old Trafford'da oynuyorum. Bir şeyler yapmaya çalışayım dedi ama Arsenal o kadar birebir adam adama bastı ki önde. Manchester United'da tek yapılan paslar Lenny Yoro ve Altay Bayındır. Delilt. Bazen Luke Shaw. Yani yukarıya sol tarafa da gitmedi. Genelde burada sağ tarafta oynandı. Burada 2-3 pas birbirleri arasında yapıyorlar. Ortada yani bu geçişi sağlayacak, Matheus Cunha'ya topu atacak kimse yok. Bruno Fernandes, Casemiro birebir o kadar güzel kapattı ki Arsenal. Ne oldu? Hep uzun oynandı. Matheus Cunha da maalesef Gabriel ve Saliba'nın arasında ezildi. Yani Premier Lig'in en iyi stoper ikililerinden biri. Saliba, Gabriel hem uzunlar hem fizikliler. Her hava topunu indirdi Arsenal'a. Arsenal da yani çok fazla top yapamadı ama en azından yani Manchester United'ın Old Trafford'da oynama şeyi bu Summer Series'te yazın Amerika'daki turnuvada gördüğümüz takım hiç yani uzaktan yakın alakası yok. Yani iş hep bireysele döndü. Mbemmo'nun ikinci yarı bir kafası var. Yani Matheus Cunha tek başına çok bir şeyler yapmaya çalıştı. Hatta bir pozisyonda yani şu Casemiro'nun buradan neredeyse topu alıyor.
yani Raya'ya kadar gitti. 5 kişiyi geçti. O da top şansı önünde kaldı. Gücü yetmedi, adam vurdu. Yani yok, bu aradaki bağlantıyı sağlayacak. Birinci bölgeyle üçüncü bölgeye geçirecek. Yani burada Bruno Fernandes çok yetersiz kaldı. Casemiro öyle. Yani sol tarafta oynanır top. En sağ Mbama'ya geliyor. Mbama da bireysel bir şey yaparsa, Dalo gelirse yanına, Dalo öyle bir şey yapmaya çalıştı. Yani organize atak sıfır. Yani Kunya'nın bir defanstan aldığı top var. Bir ceza sahası içinde iki kişi zor geçip sıfıra inip vurduğu var. Onu da Raya çıkardı gene. Yani bu iki pozisyon haricinde hiç Raya'nın yere yattığı pozisyon yok. Aynı şekil Arsenal'ın da Altay'ı yere yatırdığı neredeyse hiç pozisyon yok. Yani geldiler, bir tane korner attılar. Zaten en iyi yaptıkları iş. Orada da Altay maalesef yani çok itiraz etti faul diye, ama ya Premier Lig'de çalınmıyor arkadaşlar, bunlar biliyorsunuz. Faul falan vermedi hakem. Golü yedi. Ondan sonra zaten Arsenal tamamen topu verdi. Yani ben oynamayacağım, sen oyna. Ben zaten öndeyim. Uzun şişireyim. United uzun şişireyim. Uzun şişirince de hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi Matheus Cunha, Saliba ve Gabriel arasında ezildi. Zubimendi de çok defansa yardıma geldi. Yani genel olarak özeti maçın bu şekildeydi. Yani bu Premier Lig'in orta sıralarında anca olabilecek bir kadro Manchester United maalesef. Yani ileri üçlüye güzel takviyeler ama defans yok. Orta sahaya takviye lazım. Bu sene bir de çok maç oynanacak arkadaşlar. Yani Premier Lig'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi ne gerçi gitmiyor United, ama Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediğini düşünürsek kupa maçları var. Premier Lig zaten çok yoğun tempoda geçiyor. Bilmiyorum ne olacak. Ee, Şu giren çıkan oyuncuları görüyorsunuz. Amat girdikten sonra biraz canlandı. Ama yani Mbemo burada, Amat burada. Terste Dorgu Mason Mount'un yerine geldi. Sonradan oyuna gelen Benjamin Sesko. Kunya mesela Mason Mount'un yanına geçti. Yerine geçti. Sesko geldi buraya. Sesko da aynı. Yani tek başına içeride doldur boşaltlar başladı. Amat böyle birkaç çalım atmaya çalıştı vesaire. Ama hiç organize atak yok. Yani hurra ben atayım topu ceza sahasına. Onu da şundan anlıyoruz. Dakika 80 Luke Shaw çıkıyor, Harry Maguire gibi. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani zaten yedek kulübesinde adam yok, ama mesela Joshua Zirkzee niye oyuna girmedi? Kobe Mainoo da belki yorulan Casemiro'nun yerine olabilirdi. Bir tık hani Casemiro kadar iyi olmasa da bu da belki top tutardı, top taşıyabilirdi. Yani dakika 80'de Harry Maguire giriyor. Ne yapıyor? Koş ceza sahasına. Şişirin arkadaşlar. Orada bir karambol olur, bir şey olur ki 2-3 pozisyonda da böyle bir karambole geldi Maguire. Bir faul istedi, penaltı istedi, bir şeyler. Yani sağ kenar, sol kenar, sol kenar iki pozisyonda da Harry Maguire topu alıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yok, taca kadar topu takip etti vesaire. Ee, Yani ben hiç maça hazırlanmış görmedim Manchester United maalesef. Yani dediğim gibi ilk maç ama çok felaket hayal kırıklığına uğradım ve yani şampiyonluk çok çok zor. Kadro olarak da çok zor, oyun olarak da çok zor. Çünkü Arsenal zaten mevcut yapıyı koruyup üzerine bir de bir sürü takviye yaptı. Tamam, iyi top oynamadı ama ya bu kadro yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla uzun vadede iş yapabilecek kadro. Çünkü her mevkinin neredeyse yedeği var. Birer ikişer. Ee, O yüzden hani Arsenal'da son 4 senede galiba 3 kere ya da 2 kere ikinci bitirdi. Yani bu sene şampiyonluğu isteyecektir. Dediğim gibi bazı maçları böyle kazanmak lazım. Sezon ilk maçı olduğu için büyük ihtimalle çok fazla yormadan. Yani zaten yorsa da yani United'ın bir tehlikesi bir şey olmadığı için büyük ihtimalle artık da yani hani sakin oynayın. Pas yapına şey yaptı, ama yani ilk yarı çok da böyle pas da yapılmadı. Ama istediğini sonuçta aldı. 1-0 kazandı. 3 puanı cebine koydu. İlk maç yoluna devam etti. Şimdi şurada istatistiklere bir kısaca bakmak istiyorum. Şimdi burada kat edilen mesafe neredeyse aynı. Arsenal bir tık daha fazla koşmuş. Ee, Ya burada gol beklentisi Manchester United'in 1.52, ama gerçekten 1.52'lik bir oyun yoktu. Arsenal 1.31, yani bir gol aldı. Dediğim gibi kazanmayı bildi. Skoru korudu. Ya paslar ya United'ın 475 pası var, ama yani bunun çoğu gerçekten Euro, Altay, Deli üçlüsünün arasına geçti yani. Hiç ne orta sahada ne ileride. Yani hiç maalesef
bir şey yoktu. Yani hücum anlamına geliyorum. Hücum yani gol olan büyük şans zaten bir tane korner. O da gol. Manchester United'ın 0. Top arası dediği yani 2 tane. Arsenal'ın bir tane. Yani Arsenal da kötüydü ama ya böyle maçlarda golü buldun mu kazanmayı bileceksin. Rakip sahasında topla buluşma. 36'ya 20. Ya bunlar tamamen doldur boşaltların şeyi. Bir şekilde top orada kalıyor. Hadi bir şey yapabilirsek karambol olur, penaltı olur. Gol atmaya çalıştılar ama maalesef başarılı olamadı. Ee, Burada zaten sofayı siz daha iyi bilirsiniz. Detaylı istatistik seven arkadaşlar varsa buraya inceleyebilir. Ya ben bu birkaç böyle istatistiği merak edip girip bakıyorum. Burada birinci yarı, ikinci yarıda görebiliyoruz. Tüm olarak görebiliyoruz. Calafiori'nin golüyle 13. dakikada kazandı Arsenal. Tebrik etmek lazım. Maç sonunda ben yorumları şuradan Atletik'in sayfasından takip ediyorum. İsterseniz oradan siz de girip bakabilirsiniz. Çok kısa bakalım Mikel Arteta ne demiş Victor Gyökeres için. Ee, Onlardan çok memnunum. Maça başlamayanlar da maça büyük etki etti demiş. Onları bir araya getirmeniz gerekiyor. Bazıları fiziksel olarak en üst seviye değil ama oraya ulaşacağız. Evet. Yani Gyökeres bugün 60 dakika falan sahada kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok top ezdi. Zaten çok top gelmedi ama çok top, gelen topları da çok ezdi. Ee, Ama alıştıktan sonra etkili olacaktır. Geçen sene Portekiz'de çok güzel bir sezon geçirdi Gyökeres. Amorim demiş ki biz daha iyi bir takımız. Sky Sport'a söylemiş. Yedikleri golde Saliba topla oynamıyor. Gol istediğinizi Gol istediğimizi anlıyorum ama kaleci bu şekilde dokunduğunuzda böyle maçı kaybetmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Topu zorlamak zorunda olduğunuzda daha güçlü olmak zordur ama o an daha güçlü olması gerekiyor. Aynı şeyi karşı tarafa da yapmalıyız. Kurallara uyum sağlamayız. Bugün bunu kabul etmek zor. Çünkü bence biz daha iyi bir takımdık. Yani Amorim gerçekten İngiltere'nin Polyanası falan herhalde. Yani nasıl daha iyi takımdık anlayamadım. İkinci yarının ya bir 10 dakikası falan böyle bir taraftarın gazına gelip bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani bir teknik, taktik bir şey yok. Yani topu ileri atalım, orada karambol olur. Yani bir iki pas yapalım, adam eksiltelim, çalım. Amat girdikten sonra gerçekten yapmaya çalıştı ama yok yani çok kapalı Arsenal. Hızlı topu çeviremiyorsun. Uzaktan şut atan adamın yok. Ceza sahası çok kalabalık. Yani bir tane Mbappe'nin kafası var. En net. Onda da Raya çıkardı. Zorlanmadı yani. Daha sert belki bir kafa vuran biri olsaydı. Gol atabilirdi. Ee, Amorim'in açıklamaları devam ediyor. Çocuklarla gerçekten gurur duyuyorum. Yaptıkları her şey gerçekten cesurlardı. Performansın için tebrikler ama maçı elimizde kaybettik. Açıkça farklı bir sonuç hak etmiştik. Bir sonraki maça geçmeliyiz. Yani bu farklı bir sonuç hak etmişe katılmıyorum. Belki beraberlik olabilirdi maçın hakkı ama onun için de yani United'ın gerçekten üzülerek söylüyorum çok çabaladığını göremedim. Geçen seneye göre daha agresiftik, daha çok koştuk, daha cesurduk. Maç boyunca birebirlik maçlar kazandık. Topla kaliteliydik. Stadyumdan bazı sesler çıksa bile oynamaya devam ettik. Yani taraftar bence çok haklı yani. Bir oynayın diyor, bir atak yapın diyor. Bir dikine oynayın diyor. Yani sürekli yan top, geri top, yan top, geri top. Mateus Cunha ve Mboma gibi oyuncular bir anda stadyumu ayağa kaldırabilirler. En önemlisi sıkıcı değildik. Oyunda topla veya topsuz baskı yaptıklarında her zaman bir şeyler yapabileceklerini hissediyorsunuz. Evet haklı. Yani Mateus Cunha transferi bence çok güzel olmuş. Özellikle yani cuk oturmuş. Yılların sanki United'sı gibi oynadı. Ama yanına birkaç böyle iyi adam lazım. Besleyecek iyi adam lazım. Yoksa Mateus Cunha da yani Wolves'taki gibi şey değil yani. Wolves'ta gene bir takım oyunu onu besliyorlardı. Oranın 10 numarasıydı vesaire. Burada beslenemezse çok yalnız kalır. Çünkü yani birkaç pozisyonda dediğim gibi orta sahaya defansa geliyor. Topu almaya gidiyor. Kanatlar açılıyor. Yeter ki top gelsin diye. O açılınca forvet tarafı boş kalıyor. O yüzden zor. Mikel Arteta ne demiş? Ee, Çok şey anlatıyor. Oyuncuların yüzüne baktığında çok daha fazlasını istiyorlar. Bazı anlarda oynadığımız oyundan çok daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Buraya gelmeden önce Old Trafford'da 18-22 yıl galibiyet alamamıştım sanırım. Şimdi burada birçok kez kazandık ve hala tatmin olmadık. Bunu büyük bir iltifat ve inşa etmek istediğimiz şeyi inşa etmenin bir yolu olarak görüyorum. Allah gecenin en sevinecek adamı Arteta'dır. İlk maçı kazandı. Arsenal United'ı sonuçta deplasmanda yendi.
Tebrik ediyoruz. Mutludur tabii. Geldi 3 puanı aldın gittin hocam yani. Bu da Premier Lig sayfasından da zaten maç oyuncusu Raya seçilmiş. Buradan istatistiklerine gidip bakabilirsiniz. Ee, Premier Lig'le ilgili videolara, shortlara vesaire buradan da hem kendi sayfalarından hem Premier Lig'in sayfasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yeni sezon tekrardan hayırlı olsun. Umarım güzel, keyifli bir sezon geçer. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.